Merhaba. Uzun zaman olmuş. Özlemişim. Gündem konuları var. Birkaç tane başlık altında bana sağ olsun iletti canlarımız. Ve bunların temizlenmesi gerektiğine dair bir uyarı aldım. Tabii ne kadar gücümüz yeter, ne kadar sözümüz geçer onu bilemiyorum. Ama zahiri tarafını değil, görünenin ötesini aslında size anlatmaya çalışacağım bugün. Artık ne kadar mantığınıza yatar. Çünkü görmediğiniz hiçbir şeye inanmayın, gördüklerinize de inanmayın. Bunu her zaman söylerim çünkü gördüğüm ve ben bunu gördüm diye düşündüğüm an o gördüğüm şey şekil değiştirdi. Yani o kadar çok farklı şeyler var ki sistemin arka planında. İşte yaratıklardan bahsediliyor. Konu başlığı Anunnakilerden bahsediliyor. Anunnaki diye bir ırk varmış ve bizi bir şekilde melezleştirmiş. E, Dünyaya inmişler. Bilmem ne uygarlığından beri varlarmış. Sonra bir reptilyan olayı var. Reptilyanlar melez ırkmış. Bizi kullanarak melezleşmeye çalışıyorlarmış. Ve farklı şeyler yapmak istiyorlarmış. Dünyayı onlar yönetiyorlarmış. Eee, Çok farklı senaryolar var. Yani o kadar çok yayılmış ve kulaktan kulağa o kadar değişerek ve güncellenerek gelmiş ki bunun başlangıç noktasını öncelikle algılamak lazım. Evet, geçmişte mağaralarda, yazıtlarda bir şeyler bulmuşlar insanlar. İşte astronotlara benzeyen şekiller ya da bir şekilde tablet benzeri olgularla çıkmışlar. Tabii ki tarih gün yüzüne çıkacaktır yavaş yavaş. E, Bunların bazıları gerçektir, bazıları değildir. Hangisinin gerçek, hangisinin olmadığını, gerçek olmadığını ayırt etmek de zordur. Fakat bakıldığı zaman bu bizim ne işimize yarıyor? Yani bunları bilmek bizim ne işimize yarıyor? Bizim hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Tam tersine zorlaştırıyor çünkü bir ırk işte reptilyanlar gelecek bizi işgal edecek, istilaya uğrayacağız. İşte filoları var, bilmem neleri var falan. Yani o kadar çok hayatla zaten mücadele ediyorsunuz. Bir de bu olgularla birlikte tabii ki yeni şeyler öğrenme çabanız var, anlıyorum. Ama kafanıza daha çok karıştırıyorsunuz. Zihninize çomaklar sokuyorsunuz. Evet, şimdi biraz o zaman şeye gelelim. Reptilian konusu. Daha önce aslında bu konudan bahsettim ben videolardan. Bir tanesinde yumurta ve sperm olgusundan bahsettim canlar. Şimdi yumurta zaten yuvarlak biliyorsunuz. Spermler de nedir? Kuyrukludur. Bunlar ikisi birleşir. Eğer burayı biz kendi medeniyetimiz olarak sayarsak yumurta hücresini, bu gelen kuyruklu olan şeyleri de reptilyanlara benzetebiliriz. Bu bizim aslında içimizde olan bir şey. Anlayabiliyor musunuz? Yani normalde sürüngen değil mi? Onlar da sürüne sürüne çıkmıyorlar mı? Kanala doğru. Sürünerek çıkıyorlar. Ve işgal etmiyorlar mı yumurtayı? Ediyorlar. O zaman zaten normalde geçmiş dönemlerde ta sistemin evrenin yaratılışında iki ırk zaten melez hale geldi. Yani dişi taraf ve erkek taraf ne yaptı? Birleştiler. Birleştikten sonra bizim evrenimiz, bizim sistemimiz oluştu. Biz hepimiz bu sistemde yaratıldığımız ve var olduğumuz için hepimizin içerisinde bu mekanizma vardır. İkinci olarak beynin ilk gelişim aşamalarında anne karnındayken hepimizin kuyruğu var. Daha sonra beyin gelişmeye başlıyor ve kuyruk ortadan kalkıyor. Değil mi? Sadece kuyruk sokumumuz kalıyor. Beyin 3 bölümden oluşuyor. Bunun tabii ki gelişe gidiyor. Bebek büyüdükçe içeride daha fazla bir gelişmişlik söz konusu. Daha fazla bir medeniyet söz konusu. O artık içeride kalıyor o durum. Ve normalde şu hale bürünüyor. Görüyorsunuz değil mi? Şurada gördüğünüz, daha önce bahsetmiştim, beyin sapı bölgesi. Bu da beyincik denilen olgu. Bu da zaten omurilik biliyorsunuz.
Şimdi buradan baktığınızda bu da yılana benzemiyor mu? Benziyor. Bu yapıya ne isim veriliyor canlar? Şu yapıya. Beynin en içinde kalan yapı. Reptilian kompleks. Buradaki yapı bizim içgüdülerimizle bağlantılıdır. Korkularımız, ani tepkilerimiz, birdenbire verdiğimiz durumlar. Hani daha önce videolarda anlatmıştım. Beyinden gelen bilgi orada yön değiştirir, çapraz bağlarla bedenin diğer tarafına gider. Yani orası aslında bir şekilde yönetim merkezi bakıldığında. Ve adı Reptilian kompleks. Reptilian kompleks ilkel beyindir. Kişiler saldırgan, işgal etmeye çalışan, söz geçirmeye çalışan, bir şeyleri kendi bünyesinde toplamaya çalışan, yönetmeye çalışan kim varsa, bu hepimizin içinde var. Özellikle üstüne basıyorum. Kim varsa bunlar hala ilkel beyin yönetiminde. Fakat 6. boyut diye tabir ettiğim bir yer var. Orası beynin iç mekanizmasıdır. Gerçek birlik de oradadır zaten. Ancak oraya ulaşıldığı zaman ilkellikten eser kalmaz. Ve şeytanı yenmek denilen olgu aslında kendi içimizdeki içgüdüsel ya da korkuların temelini, bizi neyin tetiklediğini algılamak, anlamak durumunu geçtiğimiz zaman, o zaman zaten tepkisel davranmıyoruz ve içimizdeki o canavarı ortadan kaldırmış oluyoruz bir şekilde. Yine sessiz sedasız varlığını sürdürüyor çünkü otomatik işlevlerden de sorumlu. Ne yapıyor oradaki? Beyinden gelen bir mesajı alıyor. Mesela kolumuzu kaldıracağız ya da kendimizi kasacağız, değil mi? Buradaki veriler oradan geçerek bize ulaşıyor. Bir insana yumruk atmanız da, bir insanı okşamanız da orayla alakalı. Yani eğer siz burada negatif bir tavırla üstün gelmeye çalışıyorsanız hala zaten ilkellik durumu var demektir. O zaman siz reptilian durumundan çıkmadınız. Hala eril davranıyorsunuz, sperm gibi. Hala bir şeyleri dölleme çabanız var. Hala bir savaşınız var demektir. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Zaten böyle bakarsanız da bir şekilde rahim ve kadın ve erkek cinsel organı olarak da düşünebilirsiniz bunu. İşgal etme durumu. Ele geçirme durumu. Bu yine aynı şekilde bazı verilerin toplanması belli hafızanın kayıtlarıyla da alakalıdır. Ve burada bazı durumlara, bazı olaylara, verilere ulaşabilirsiniz. Burada ulaştığınız verileri tabii ki batini tarafını görmeden, sadece zahiriyle yorumlayarak bir şeyler elde ettim. Ben bunu ele geçirdim. Bu güç benim oldu. Ya da buna ben hakimim. Duygusuna geçirebiliyor insanları. Bu da yine ilkel beyinle bağlantılı. Yani gerçek birliği, gerçek hakikati algılamadan, kendi içindeki savaşın dahi sona ermeden, herkesle barış yapmadan zaten o ilkel beyinden kurtulabilmek mümkün değildir. Yani hani şeytana uymamak diye bir tabir vardır ya. Zaten o bölgeyi geçtikten sonra da daha önce bahsetmiştim, mezensefelon bölgesi de geçiliyor haliyle. Ondan sonra artık kimseye böyle dışarıdan feyizler, bilmem neler, hiçbir şey gelmiyor. Yani birisi sizinle konuşmuyor. Kimsenin sözüyle de zaten yola çıkmıyorsunuz. Başka bir şey arama gibi bir isteğiniz de kalmıyor zaten. Yani durum çok farklı ondan sonraki süreçlerde. İşte peki bu sürüngen beyin demeyelim, reptilian denilen durumu ilk olarak kim isimlendirmiş? David Icke adında bir yazar. Bunu ortaya çıkartıyor 90'lı yıllarda. Ondan sonra bu 2012 yıllarda daha bir yayılıyor.
internet herkes tarafından kullanılmaya başladıkça herkes birbirine bir şekilde iletişim halinde, herkes birbirine veri gönderiyor. Baksana buna böyle bir şey varmış, hadi gel buraya gidelim. Hiç unutmam, bir gün bir canımız bana dedi ki reptilianlarla ilgili dedi bir şey varmış. Oraya gidelim. Söyleşi dedi. Benim de o arada bir canım vardı. O da sürekli işte reptilianlar falan filan diyorum. Öyle bir şey yok yani. O bizim içimizde. Bizdeki korkular, bizdeki kaygılar ya da bizdeki tepkilerin aslında yönetemediğimiz için bunlar başımıza geliyor diyorum. Ama tabii ki o ekstra detayların çok da bilmiyorum o zaman. Daha batini tarafın şeyleri açılmamış. Yani yeni yeni açılmaya başlamış. Tam adlandıramıyorum. Neyse gittik görüşmeye. Ve bir şekilde reptilianlar hakkında evet doğru bilgiler de verdiler gerçekten. Hani belli bir yüzdeye vurdu. İşte yukarısı buna uymamak. Buradaki sınır var. Bir de alt sınır var. Alt sınırdaysanız korkunuz olur, hastalığınız olur, tepkileriniz daha hızlı bir şekilde olur vesaire gibi sözler söylediler. Tabii farklı kanalların içerisine de girdiler. Dinledik. Sonra geri döndük. Ama tabii ki bunun üzerinde sırf reptilianlarla ilgili veriler yayınlayanlar, bilgiler paylaşanlar var. Yani bir şeyi alıyorlar, öyle hale getiriyorlar ki çık işin içinden çıkabilirsin ondan sonra. O yüzden benim sizden istediğim bu tarz işinize yaramayan bilgilere tutunmamanız. Bunlarla ilgili yorum yapmamanız. Dün bir tane video izledim. Bir canımız bir şey paylaşmış. Altına da yazmış birileri. İşte Allah'a sığınırım bu tarz bilgilerden demiş. İçimden diyorum ki madem Allah'a sığınıyorsun o sığınmak o mu yani? Kalkmışsın mesaj yazmışsın. Kim seni bu harekete geçiriyor? İşte reptilian beynin. İlkel beynin. Yani diyorsun ki ben daha iyisini biliyorum, sen düşmansın, sen yanlışsın, sen kötüsün. Mesela bu aşamaya kadar gelmiş olan bazı canlarımız ki ben buraya 5. boyut diyorum. Bazı verileri, bazı bilgileri de alabiliyorlar ve bu korkuya tekrar geçiş yapabiliyorlar. Enerjileri hissedebiliyorlar. Ve bu hissettikleri enerjileri belli bir sese ya da görsele dönüştürüyorlar. Zihinleriyle yapıyorlar bunu. Çünkü zamanında ben de yaptığım için biliyorum ve bunların geçici olduğunu, sadece zihin olduğunu da biliyorum. Ve daha sonra ne yapıyor? Karşıdaki onun fikrinin, fikir diyorum üstüne basa basa, onun fikrinin dışında hareket eden her türlü kişiyi tehdit olarak algılıyor. Tehditler zaten ilkel beyinle alakalıdır. Bir aslanın bir geyiği yakalaması, geyik kaçar. Bu ilkel beyin sayesinde oluyor. Değil mi? Memeli beyni ona yardım ediyor, ilkel beyin. Ama o içgüdü olmamış olsa, oluşmamış olsa o hareketi yapamayacak. O kaslar harekete geçemeyecek. Yani sizin zihin dediğiniz şey de o planın içerisinde. Bir de üst akıl mevzusu var. Bir tane canımız her programında hemen hemen üst akıl aşağı, üst akıl yukarı. En üst akıl beyin mekanizmasıdır. Fakat onun altındaki bu ilkel beyin denilen mekanizma beyinden aldığı verileri ki bedenin ihtiyacı olan verileri üstünde basa basa söylüyorum. Çünkü çevresel sinir sistemiyle de biz bir şeyler yapıyoruz. Buradan da yine bazı veriler yukarıya gidiyor ama kişinin çevresel olguları neye göre şekillendiyse beyinden mesaj ona göre iletiliyor. Yani doğruyu, hakikati yukarısı biliyor ama kişinin etki tepkisine göre hareket ediyor. Hani özgür irade dediğimiz şey aslında bir nevi bu. O zaman ne oluyor? Bu ilkel beyin vasıtasıyla mesajlar oraya, bedene iletildiği için kişiler buranın yönetim merkezi olduğunu bilmedikleri için biz üst akıl bizi yönetmeye çalışıyor, kontrol etmeye çalışıyor diyor. Yukarıyı keşfetmiş. Yukarıyı keşfetmiş, algılamış, oradan mesaj alıyor. Fakat her sözün her yerde söylenmemesi gerektiğini bilmiyorlar. Her ağzını açan, her fikri olan, her bir şeyden korkan,
bir şeyler düşünüp de ortaya çıkardığını zanneden herkes ortaya çıkıp boş torba, yani büzemiyorsun ki yani. Ağzına geleni konuşuyor insanlar. Ondan sonra ortalık karışıyor. Bu reptilian olgusunu gören insanlar genellikle içki, hani ben gördüm böyle bir şey. Ya halüsinasyon da olabilir. Halüsinojik maddeler almışsındır. Uyuşturucu, fazla miktarda içki. Tabii halüsinasyon görmene sebep olan şeylerin bir tanesi de eterik beden olgularıdır. Cinsellik de buna dahildir. Bu tarz bir etkinin altındaysan o zaman ister istemez karşıdaki birisine inanma ya da karşısındakinin düşüncesini algılama, hissetme durumuna girebiliyor insanlar. Yani bu da bir şekilde halüsinasyon, bu da bir görü. Fakat bunun farkına varmıyorlar. Ve diyorlar ki ben reptilian gördüm. Ya da bende reptilian var. Bundan 5-6 sene falan önceydi sanıyorum. 5 sene öncesi. Bana gösterdiler. Dediler işte bu kişide reptilian var. Dedim nereden biliyorsunuz reptilian olduğunu? Hissediyor dedi. İşte korkuları var vesaire vesaire. Bir şekilde cin çıkarma gibi reptilian çıkardık orada biz. Ama bunu neyle yaptık? Enerjiyi temizleyerek. Yani kişinin enerji bedenini değiştirdiğiniz zaman, temizlediğiniz zaman haliyle mesajlar doğru yere, doğru şekilde gidiyor. Kişi de bir şekilde rahatlıyor. Ve zihni hiç susmuyordu bu kişinin. Seanstan sonra sustu. Cin çıkarma, işte reptilianları cinlerle aynı şey olduğunu da söyleyenler var. Bu da ayrı bir komedi zaten. İşte uzaylılar gelecek, bizi onlar kurtaracak. Yok efendim, neydi? Galaktik Federasyon. Galaktik Federasyon, yani biz dünyanın içindeyiz. Galaksiyle bizim ne işimiz var? Yani beyinden gelen bir mesaj, şuradaki bir tane hücre hissediyor beyinden gelen mesajı, diyor ki galaktik merkez bizi kurtaracak. Galaktik merkez oradan buraya gelmeyecek ki. Gelmeyecek. Yani boşu boşuna bekliyorlar. Ama onlara bir şey demiyorum. Yine mutlu mutlu yaşıyorlar o insanlar. Uykudalar. Sıkıntı yok. Uykudakilere zaten dokunmuyoruz ama uyanmış olup da cıngar çıkartanlara bizim sözümüz daha çok. Galaktik Federasyon var mı? Vardır. Bir de şey varmış. Ne o? Kara filo. Güneş sisteminin içerisinde insanlar olan fakat reptilyanlara hizmet eden uzay filosu. Buradaki şey işte bağlantılar. Ya her şey aslında çok basit. Mikroya indirgediğiniz zaman. Şimdi ben makroda en mikro hali de gördüm. En makro hali de gördüm. İki taraftan da baktığım için hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu, neyin neyle bağlantısının olduğunu da gördüm canlar. O yüzden korkmanıza gerek yok. Bu konuları da dallandırıp budaklanmayın. Yani saçmayın ortalığa. Ondan sonra birisine bir şey söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam işte bu konuda da bir şey söyler misin? O kendi fikrini söylüyor. Sonra başkası çıkıyor. O da ona söylüyor. Hayır diyor sen yanlışsın. Öbürü de diyor ki hayır sen yanlışsın. Olay karışıyor. Yani gerek yok polemiklere. Spekülasyonlardan uzak durun. Bunlar yönetimdir. Aynı zamanda bazı insanlar bir şekilde dünyayı, sistemleri tabii ki yönetenler var. Olmaz mı? Her sistemin bir yönetici mekanizması var. Bunu daha önce söyledik. Enerji olarak da yüksekler. Bir mavi kan meselesi var. Mavi kan, mavi ırk. Ben mavi yıldızlardan bahsediyorum. Yani mavi yıldızlar yönetici, işte daha üst algıda, daha büyük yıldızlardır bunlar. Mavi kan olan onlardır. Gerçek bilgiyi, gerçek şeyi yöneten, sistemi yönetenler onlardır. Ama aldılar bunu reptilyanlara benzeştirdiler. İşte hayvanların kanı yeşil oluyormuş. Ya bakın, görüyor musunuz? Mavi. Yani sonuçta atılan kan mavidir her zaman. Kirli kandır mavi olan, temiz kan kırmızı. Atar damar var, toplar damar var değil mi? Hepsinin ayrı görevi var. Yani sonuçta içimizde bizim savaşçı bir durum da var. Bu ilkel beynimiz, oradaki mesajlar, onları bırakın, bağırsak beyin denilen bölge. Zaten bağırsak beynin yönetim mekanizması burada. İlkel beyin. Daha önce söyledik bunu. Yani olayları toparlamaya çalışalım.
Ee, Dediğim gibi spekülasyonlardan biraz uzak duralım canlar. Evet. Başka bir şey var mı? Kaldı mı? Nibiru diye bir şey gelmeyecek. Marduk gelmeyecek. Uzaylılar istila etmeyecekler. Uzaydan beklentisi olan şimdiden beklentisini kessin. Öyle bir şey yok. Anunnakiler de bizi yaratmadılar. Biz bir sistemin parçasıyız. Bunu daha önce söyledik. Şu anda kayıtta bir problem mi var? Çözmeye çalışıyorum. Çalışalım bakalım. Evet, meleziz hepimiz. Anne ve babamızın meleziyiz baktığımız zaman. İçimizde o sistemler var. Her türlü duyduğumuz şeyin hepsi bizim içimizde. Yani dışarıda aramayın hiçbir şeyi. Bu belli şeyler çıkacak. İşte kıyametle ilgili senaryolar var. İşte deccaliyetle ilgili senaryolar var. O kadar çok veri, o kadar çok ağızda dolaşıyor ki hani ben şaşkınlıkla izliyorum. Dikkat ettiyseniz pek ortalığa girmiyorum ben. En son artık yani çığırından çıkınca artık diyorum ki yani yeter. Bir sözde biz söyleyelim. Belki insanların aklına, mantığına yatar. Böyle boş şeylerle uğraşıp da kendilerini yormasınlar. Yani genellikle tembel insan işidir derdi babam bu tarz şeyler için. O yüzden çalışkan olalım, üretken olalım, faydalı olmaya çabalayalım. Bunlar tam tersine zararlı olan şeylerdir. Size de çevrenize de. Sen kalkarsın bir şey duyarsın. Anne dersin ki anne reptilyanlar varmış işte şeye benziyor yılanvari varlıklar. Şöyledir böyledir dersin. Annen der ki ne saçmalıyorsun sen çocuğum. Ondan sonra dersin ki siz beni anlamıyorsunuz. İyi de anneler babalar gerçeği söylüyorlar. Onlar doldurulmadılar çünkü. Doldurulan sizin zihniniz. Boşa kürek çekmeyelim. Elimizden gelen şeyleri yapmaya çalışalım. Evimizde çalışalım. Sevdiklerimizle ilgilenelim. Faydalı şeyler yapalım. Bir ağaç dikelim. Birisini sevindirelim. Yani bunlar sadece zihin karıştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz canlar. Zaten bir sistemi yönetmenin yolu nedir? İnsanların zihinlerini kurcalamaktır. Algı sistemini değiştirmektir. Algıyı başka bir yere çekiyorsun. İnsanlara fikir vermek, insanların zihnini doldurmak o kadar kolay ki. Tek bir söyleyeceği söz. Mesela başta olan birisinin söyleyeceği bir söz ya da tanınmış birisinin söyleyeceği bir söz. O kadar kısa bir zamanda o kadar çok kişiye ulaşıyor ki bu görmeniz gereken şeyi görmenizi engelliyor. O yüzden hayata odaklanın. Daha sonra 26 bin yıllık döngülerden bahsedeceğim. Sanıyorum yani pek beceremedim ben bu video olayını. Sağ olsun bir canımız var Ali şey göndermiş, kamera göndermiş. Biz de kurduk bir şeyler yaptık ama ben yapmadım yine. Hiç anlamıyorum. Teknoloji, evet teknoloji özürlüyüz. Onu geçen gün konuşuyoruz ama bedenimiz teknolojik. Yani o örneği ara sıra veririm. Sizin teknolojileriniz benimkinin yanında hiç kalır derim. Solda sıfır. Çünkü benim bedenimin kontrolü bende. Hani ne zaman ne yapacağıma ben karar veriyorum. Ağrı gelecekse ağrı geliyor. Ağrı istediğim zaman gönderebiliyorum. Yani kontrol mekanizması iyi çalışıyor. Fabrika iyi çalışıyor içeride. Yemeği yediğim zaman ne zaman atılacağına dair ben karar verebiliyorum. Yani belli bir zaman döngüsü var bunun. Hastalanıp hastalanmamak, ateşimi çıkartıp düşürmek. Yani bunlara odaklanmanız lazım. Nasıl şifalanabilirim?
Nasıl huzurlu olabilirim ya da nasıl faydalı olabilirime odaklanmanız lazım. Ama faydalı olabilmek için önce kendinize faydanız dokunması gerekiyor. Yani ilkel beyinden teknolojik beyine geçmeniz gerekiyor. Ama teknolojik beyin bir şeylerin nasıl kullanıldığını öğrenmek vesaire gibi durumlar değil. İşte ya da çok fazla bilgiye sahip olmak da değil. Teknolojik demek her şeyi en kısa zamanda en düzgün şekilde yapabilip ortaya çıkartabilmek demektir. Yani sonuç odaklı olmak demektir. Enerjinin yüksek olması demektir. Teknoloji geliştikçe enerjiler de çoğalıyor ve artıyor. Yani enerjisi yüksek olan bir kişi daha teknolojiktir diğerlerine göre. Ama bu diğerlerini ilkel yerine koymak demek değil tabii ki. İlkel beyni az önce anlattık. Saldırgan, sahiplenici, benim dediğim olsun diyen, panik, tepkisel. Bunları bir düşünün, olur mu? İçinizdeki sürüngene uymayın canlar. Adım adım doğru yolda ilerlemenizi diliyorum. Hepinizi seviyorum.